kızlarının güzelliği zaten herkesin malumu. Bu videomuzda sizlere birçok kanaldan derlediğimiz bir Rus kızın gerçek öyküsünü anlatacağız. Umarız severek izlersiniz. Kanalımızın gelişmesine destek olmak için abone olur ve dostlarınızla videolarımızı paylaşırsanız seviniriz. Alman ordusu 2. Dünya Savaşı'nda Barbarossa Harekatı ile Rusya'nın batı kesimindeki birçok bölgeyi ele geçirmişti. Ancak liman kenti olan Odessa'yı ve Kırım Yarımadası'nın giriş bölümü olarak kabul edilen Sivastopol'u bir türlü ele geçiremiyordu. İki kentte müthiş bir direniş vardı. Hem Kızıl Ordu hem halk bu kentleri ölümüne savunuyorlardı. Bu iki kentin bir an önce alınmasını isteyen Hitler ise çıldırıyordu. Kuvvetlerini bu iki bölgeye kaydırmaya başlayan mihver güçler 8 Ağustos 1941 tarihinde liman kenti olan Odessa'yı kuşatmaya başladı. Birçok cephede savaşmakta olan Rus Kızıl Ordusu kentte bulunan gönüllülerle birlikte Odessa'yı savunuyorlardı. Ancak 16 Ekim 1941 tarihinde Alman ve Rumen mihver kuvvetleri Odessa'yı ele geçirdiler. Bunun yanı sıra Alman kuvvetlerinin yanında yer alan Rumen ve İtalyan kuvvetleri 30 Ekim 1941 tarihinden itibaren Sivastopol'u abluk altına almaya başladılar. Şehri ele geçirmeye çalışan mihver kuvvetler birkaç ay içerisinde bu taarruzun sona ereceğini düşünüyordu. Fakat umulmadık bir direniş ve savunmayla karşılaşmışlardı. 4 Temmuz 1942 yılına kadar süren bu savaşta genç bir Rus kadın ismi tüm cephelerde yankılanıyordu. Düşmanların bile hayranlık duyduğu bu kadın bugüne kadar bilinen dünyanın en iyi kadın keskin nişancısı Ludmila Mihailivna Pavlichenko'ydu. Adına pullar basılan, şarkılar bestelenen, şiirler yazılan Pavlichenko, mihver kuvvetlerin Odessa taarruzuna başladığında Kiev'de henüz 24 yaşlarında üniversite son sınıfta okuyan bir tarih öğrencisiydi. Kiev Üniversitesi'nin tarih bölümünün başarılı bir öğrencisi olan Pavlichenko, kütüphanede ders çalışırken arkadaşlarının ısrarıyla gezmeye çıkmış, sokakta kurulan bir poligonda arkadaşlarıyla girdiği iddia sonucu atış yapmıştı. Sokakta kurulan poligondaki atışların Pavlichenko'nun hayatını değiştireceğini kendisi de dahil kimse bilmiyordu. İddiaya girdiği arkadaşları hedefe tutturamazken Pavlichenko yaptığı tüm atışlarda hedefi tam ortasından vurmuştu. Poligon sahibi eski bir Kızıl Ordu subayıydı. Bunu hemen yetkililere iletti. O dönem keskin nişancılara da ihtiyaç duyan Rus Kızıl Ordu yetkilileri yaptığı atışlarla hedefi kevgire çeviren bu genç ve güzel kızı ordu saflarına katmak için harekete geçtiler. Ülke büyük bir çıkmazdayken genç kızın tercih yapma şansı yoktu. Pavlichenko bir süreliğine keskin nişancı eğitimleri alması için bu konuda eğitim veren askeri bir okula gönderildi. Burada da yaptığı atışlarla komutanlarının hayranlığını kazandı. Yüzlerce keskin nişancı eğitim alan öğrenci arasında gösterilen tüm hedefleri tek atışta vuran birkaç kişiden biriydi. Pavlichenko'nun birliği Odessa savunması için görevlendirildi. Alman topları Odessa'ya bomba yağdırıyordu. Pavlichenko, Balyayevka bölgesinde hedefine yüzlerce metre ilerisindeki en çok ölüm kusan iki Alman topçusunu aldı. Arka arkaya iki atış ve yüzlerce metre ilerideki iki Alman topçusunun kafalarına giren mermiler. Pavlichenko'nun kayıtlara giren ilk Alman askerleriydi. Odessa savunma sırasında yaklaşık 2 ay görev yapan Pavlichenko, kayıtlara geçen tam 187 Alman askerini vurmuştu. Odessa düşmek üzereydi. Rus Kızıl Ordusu Pavlichenko'nun birliğini bu kez Sivastopol savunması için görevlendirdi. Aslında Pavlichenko Sivastopol'a gelmeden önce namı gelmişti. Almanlar adeta Kızıl Ordu ile savaşmayı bırakmış, Pavlichenko ile savaşmaya başlamıştı. Pavlichenko'nun geçebileceği arazilere mayınlar düşüyorlar, Pavlichenko'nun olabileceği yerlere yoğun top atışları yapıyorlardı. Alman ordusunun en iyi keskin nişancılarını Pavlichenko'yu öldürmesi için görevlendirdiler. Ancak Pavlichenko'yu durdurabilmek mümkün değildi. 36 Alman keskin nişancısı, onlarca topçu, üst düzey subaylar Pavlichenko'nun mermilerinin hedefi olmuştu. Bu saldırıların birisinde üzerine devrilen bir ağaç yüzünden ve bir seferinde de gelen bir şarapnel mermisi tarafından yaralandı. Ancak bunlar Pavlichenko'yu durduramadı. Almanların da çok güvendikleri bir keskin nişancısı vardı. Bu keskin nişancıyı Pavlichenko'yu öldürmesi için görevlendirdiler.
İki keskin nişancı Sivastopol'un soğuk tepelerinde aralarında yüzlerce metre mesafede 2 gün boyunca aç, susuz, uykusuz, sabırla birbirlerinin açık vermesini beklediler. Alman nişancı ikinci günün sonunda sadece 1-2 saniyene kafasını kaldırdığında sinek vızıltısına benzer bir ses alnının ortasında son bulmuştu. Bu atış Pavlyuchenko'nun vurduğu kayıtlara geçen 309. ve son Alman askeriydi. Pavlyuchenko zaten daha önceden aldığı yaralar yüzünden oldukça sıkıntılar çekiyordu. Hastaneye kaldırıldı. Sivastopol düşmek üzereyken bir Rus denizaltısı tarafından kaçırılarak bölgeden uzaklaştırıldı. İrili ufaklı birçok başarı madalyası bulunan Pavlyuchenko'ya Sovyetler Birliği Kahramanlık Madalyası olan Altın Yıldız Madalyası verildi. Ulusal bir kahraman olması iyi İngilizcesi nedeniyle 1942 yılında Rus öğrenci temsilcisi olarak Amerika'ya gitti. Başkan Roosevelt tarafından karşılandı ve Başkan Roosevelt'in eşiyle sıkı bir dostluk kurdu. Daha sonraki yaşamında Rus Kızıl Ordusu'na keskin nişancı yetiştiren okul dahil olmak üzere çeşitli yerlerde görev yaptı. 1916 yılında Kiev'e bağlı Belyatiserkov şehrinde doğan Ludmila Mikhailivna Pavlyuchenko 1974 yılında vefat etti ve Moskova'da gömüldü. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi adına kitaplar yazılan, pullar basılan, şiirler yazılıp şarkılar bestelenen, filmlere konu olan Ludmila Mikhailivna Pavlyuchenko'yu kendi derlememizle anlatmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler.